Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks eğitim videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere objeleri dönüştür komutundan bahsedeceğim. Şimdi objeleri dönüştür komutundan bahsetmek için öncelikle bir çizim yaptım. Üst düzlemi kullanarak görmüş olduğunuz çizimi elde etmiş oldum. Daha sonrasında üst düzlemi kullanarak yeni bir düzlem elde ettim. Görmüş olduğunuz gibi bu düzlem üst düzlemden 50 mm ötelenmiş bir şekilde üstünde duruyor. Şimdi bu düzlem içerisinde çizim açıyorum. Daha sonrasında ben bu alt düzlemde yer alan, yani üst düzlemde yer alan çizimden bazı kenarları referans olarak kullanmak istiyorum ve tam tanımlı olmasını istiyorum. Bakın örneğin bu delikleri almak istiyorum. Burada 4 tane delik var görmüş olduğunuz gibi köşelerde. Bunları örnek veriyorum. Kontrol tuşuna basılıyken seçerseniz bu şekilde ve ardından bakın burada Convert Entities var. Objeleri dönüştür. Buna tıklarsanız herhangi bir seçenek ekranı açılmadan direkt objeleri dönüştürmüş oldu. Bakın görmüş olduğunuz gibi bunu bu yüzeye yansıtmış oldu. Ve üzerinde görmüş olduğunuz gibi objeleri dönüştür ilişkisi de tanımlı. Bu yüzden tam tanımlı olarak karşımızda duruyor. Ama ben bu ilişkiyi bakın tıklayıp delete tuşuna basıp silersem görmüş olduğunuz gibi bu daireyi istediğim yerde oynatabilirim. Geri alıyorum, tekrar tam tanımlı olarak karşımda. Şimdi bunları Ctrl A tuşuna basıp tamamını seçip delete tuşuna basıp siliyorum. Şimdi arkadaşlar eğer Convert Entities objeleri dönüştür komutuna girerseniz görmüş olduğunuz gibi seçenek ekranıyla karşı karşıya gelirsiniz. Ve buradan örneğin ben sadece bir kenarı seçip bu çizim daha da karmaşık olabilirdi. Biz bunları tek tek bu şekilde kontrol tuşuna basıp seçmektense bakın bir kenara basıp ardından Select Chain dersem, zinciri seç dersem bunun devamında yer alan çizimleri de otomatik olarak seçecektir. Bakın OK diyorum, görmüş olduğunuz gibi dış hattın tamamını seçmiş oldu. Yani bir zincir seçmiş oldu. Evet, bir diğer özelliği göstermek için katı bir model üzerinde çalışmak istiyorum. Hemen katı modele geçelim. Şimdi bu şekilde 3D bir modelim var karşımda. Burada bir sketch açmak istiyorum. Bakın tam bu yüzeyde bir çizim başlattım. Daha sonrasında ben bu görmüş olduğunuz çizimleri, delikleri, ardından şu kenarı vesaire, şu yüzeyi diyelim yansıtmak istiyorum buraya. Onu da şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın yüzeyi seçip tekrar komuta tıklarsam sadece dış hatlarını seçiyor. Fakat ben bunun içindekileri de seçmek istiyorum. Yani bu yüzeyin tamamen buraya yansıtılmış olarak görmek istiyorum. Yani bu delikleri vesaire de çıkartmak istiyorum. Bakın burada da bir kenarım var. Bunu da yansıtmak istiyorum. Onu şu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Tekrar tıklıyorum. Daha sonrasında bu yüzeyi seçiyorum. Ardından bakın Select All Inner Loops var. Buna tıklıyorsunuz. Burada içerisindeki tüm zincirleri vesaire seçiyor. Yani delikleri vesaire de seçmiş oluyor. Bakın burada görüyorsunuz. Bunların hepsini de seçmiş oldu. Ardından OK diyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi bakın bu yüzey içerisinde kalan tüm kenarları yansıtmış olduk. Bakın burası var. Diğer delikler de mevcut. Bu şekilde bu yüzeyi yansıtmış oldum. Geri alıyorum. Tekrar komuta tıklıyorum. Yüzeyimi seçiyorum. Bu şekilde tüm içerisinde yer alan kenarları bakın buraya ekletiyorum. Tabi bunlar içerisinde örneğin ben şu ortadaki deliği istemiyorsam onu şu şekilde bulmam gerekiyor. Bakın bulduktan sonra sağ tıklıyorsunuz. Sil diyorsunuz. OK diyorsunuz. Bu ortadaki çizgiyi silerek diğer çizgileri sadece ekliyor. Fakat şu dıştakini eklemiyor. Onu da bu şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi biz bu komutla yüzeye olan yansımasını görüyoruz. Yani örnek veriyorum. Bakın göstereyim size. Bir pah kırma işlemi yapalım. Şu şekilde bir pah kırma işlemi yapacağım. Şimdi çıkıyorum çizimden. Daha sonrasında buradan pah kırmaya giriyorum. Şuraya ben bir pah kırma işlemi yapacağım. Evet, bu şekilde onaylıyorum. Daha sonrasında tekrar çizime giriyorum. Bunları komple silelim. Bakın ben örnek veriyorum. Bunu yansıtmak istersem, hatta şöyle göstereyim. Şu çizgiyi yansıtmak istersem bakın görmüş olduğunuz gibi bunun iz düşümünü bize veriyor. Şu noktanın buradaki iz düşümü, bu noktanın buradaki iz düşümü ve aradaki uzunluk. Şöyle göstereyim size. Bakın bu 7,5 milimetre. Bakın bir de buna bakalım. Toplam uzunluğu 10,60 mm. Yani bize iz düşümünü veriyor arkadaşlar. Ona göre çizimleri yansıtırken dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, bu parça üzerinde de gösterebiliriz. Şöyle yapalım. Şimdi üst düzlem üzerinde bir çizimim var. Görmüş olduğunuz gibi. Ben bu üst düzlemi kullanarak yeni bir düzlem oluşturmak istiyorum. Bu şekilde düzlemimi oluşturuyorum. Daha sonrasında buraya çizim açıyorum. Ardından bakın şu yüzeyi yansıtmak istiyorum. Bunun yansımasını veriyor bize. Yani bunun üstten görünümünü bize vermiş oluyor. Şöyle üstten bakarsak buna görmüş olduğunuz gibi bize üstten görünümü vermiş oldu. Aynı şekilde bakın bunu da yansıtabiliriz. Şöyle
görüyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi yine aynı şekilde üstten görünümü vermiş oldu. Evet, objeleri dönüştür komutuyla alakalı söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.